Merhaba arkadaşlar ve kanalıma hoş geldiniz. Her gün yaptığımız bir şeyi düşünelim. Bir düğmeye basıyoruz ve o da aydınlanıyor. Ya da telefonumuzu şarja takıyoruz ve bataryası dolmaya başlıyor. Peki duvarın içindeki o kablolarda tam olarak ne oluyor da bu sihir gibi görünen şeyler gerçekleşiyor? İşte bugün elektroniğin en temel ve en önemli 3 sırrını çözeceğiz. Gerilim, akım ve direnç. Ve size söz veriyorum. Bunu anlamak için bir mühendis olmanıza gerek yok. Hiçbir karmaşık formül olmadan herkesin anlayacağı basit bir örnekle bu konuyu tamamen kavrayacaksınız. Şimdi sizden gözlerinizi kapatıp dev bir su tesisatı hayal etmenizi istiyorum. Borular, vanalar, pompalar. İşte elektrik de tam olarak böyle bir sistem gibidir. Bu örnekte su, kabloların içinden akan o küçük enerji parçacıkları, yani elektronlardır. Boru ise suyun, yani elektronların içinden aktığı kablodur. Hazırsak ilk kavramımızla başlayalım. Akım. Akım, en basit tanımıyla borunun içinden belirli bir sürede ne kadar çok suyun aktığıdır. Eğer borudan bol bol su akıyorsa akım yüksek deriz. Az su akıyorsa akım düşük deriz. Elektrikte de bu tam olarak aynıdır. Akım, bir kablonun içinden akan elektronların miktarıdır. Ne kadar çok elektron akarsa akım o kadar yüksek olur. Akımın birimi de mutlaka duymuşsunuzdur. Amper. Bir cihazın 2 amper çekiyor denildiğini duyduğunuzda, aslında o kablodan saniyede ne kadar çok elektron aktığını ifade etmiş oluyoruz. Peki, bu suyun ya da elektronların borunun içinde kendi kendine akmasını sağlayan şey ne? Hiçbir şey durup dururken hareket etmez değil mi? Onları ittiren bir güç olmalı. İşte bu itme kuvvetine gerilim diyoruz. Su tesisatı örneğimize geri dönersek, gerilim, suyu borunun içinde ittiren su basıncıdır. Pompanın gücü ne kadar yüksekse, su o kadar tazyikli, o kadar basınçlı akar. Elektrikteki karşılığı ise volttur. Pillerin veya prizlerin üzerinde gördüğünüz 9 volt, 12 volt veya 220 volt gibi değerler elektronların ne kadar güçlü bir şekilde ittiğini gösterir. Gerilim olmadan akım olmaz. Çünkü elektronların bir güce, bir hadi komutuna ihtiyacı vardır. Şimdi geldik en ilginç kavrama. Direnç. Tesisat örneğimizde suyun aktığı borunun bazı yerlerde daraldığını veya içine çakıl taşları konulduğunu hayal edin. Su bu daralan veya pürüzlü yerlerden geçerken ne olur? Zorlanır değil mi? Akışı yavaşlar. İşte bu zorluğa direnç diyoruz. Elektrikte de her malzemenin elektronların akışına karşı gösterdiği bir zorluk vardır. Buna elektriksel direnç denir ve birimi ohm'dur. Bakır gibi iletkenlerin direnci çok düşüktür. Elektronların rahatça akmasına izin verir. Ama bir ampulün içindeki o ince tel gibi malzemelerin direnci çok yüksektir. Peki bu zorluk ne işe yarar? Elektronlar yüksek dirençli bir yerden geçerken zorlandıklarında bu bir sürtünme gibi enerji açığa çıkarır. Isı ve ışık. İşte ampulün parlamasının, tost makinesinin ekmeği kızartmasının sırrı budur. Yüksek direnç. Harika. Gelin şimdi hepsini birleştirelim. Gerilim, elektronları ittiren basınçtır. Akım, ittirilen ve akan elektronların miktarıdır. Direnç ise bu akışa karşı gösterilen zorluktur. Tıpkı bir senfoni gibi bu üçü her zaman birlikte çalışır. Bir prize 220 voltluk bir gerilim uygulandığında, tost makinesi gibi yüksek dirençli bir cihaz ısınmak için bol miktarda akım çeker. Ama aynı prize takılan telefon şarj aleti gibi düşük güçlü bir cihaz daha az akım çeker. İşte bu kadar basit. Artık bir cihazın üzerindeki volt, amper ve ohm değerlerini gördüğünüzde onların ne anlama geldiğini, kabloların içinde nasıl bir dansın döndüğünü biliyorsunuz. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve elektroniğin sırlarını basit bir dille öğrenmeye devam etmek isterseniz, lütfen videoyu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve tabii ki kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teknolojiyle kalın.